Köpek Türkiye'de ne işin var senin demiş. Kardeşler merhaba, hoş geldiniz. Ben size kötü yorumlara tepki videosu çekeceğim diye söz vermiştim. Ama biliyor musunuz çoğu zaman bana kötü yorumlar Instagram'dan ve YouTube'dan geliyordu. Bir iki kere kötü yorumu paylaşmıştım Instagram story'imde. Sonra hepiniz böyle cevap verdiniz, beni nasıl korudunuz? Böyle çok mutlu oldum, dediniz ki takma, onları görmezden gel, biz seni sevenler sevmeyenlerinden daha çok dediniz. O yüzden ben de hepsini böyle gaza geldim, hepsini engelledim. Sonra dedim ana ben kötü yoruma tepki videosu çekeceğim demiştim dedim. Ama bir kere benim TikTok'taki videom haberlere çıkmıştı. Show TV habere. Nasıl habere çıktım? Benim de haberim yok. Şey oldu, böyle TikTok'a o videoyu koymuştum. Sonra da bir baktım sayfalar paylaşmış. Şu kardeş burası Türkiye ne bekliyorsun var ya. O paylaşmış, sonra Çağrı Taner video, onun gibi bir sayfalar, büyük sayfalar, Pelin Su var ya, onların hepsi paylaşmış. Sonra galiba oradan da haberlerden biri gördü, yani orada çalışanlardan biri gördü de onu koymak istedi bence. Onu şimdi YouTube'dan izleyeceğiz ve orada bir sürü kötü yorum var. İlk izleyelim, sonra yorumları beraber okuyalım, tamam mı? Tamam, şimdi ekran kaydı açıyorum ve izlemeye başlayalım. Koronavirüs Türkiye'ye sıçramadı ama virüs endişesi yüzünden Türkiye'de yaşayan uzak doğulular zor durumda. O şüpheci bakışlar, canına tak eden genç kadının isyanını izleyelim. Uzak doğulu demiş. Uzak doğulu değilim. Ben Orta Asyalıyım. Orta. Ama biliyor musunuz bunlar uzak doğulu dediği için ben birazcık suçluyum. Çünkü o videoda ben Kırgızistanlıyım diye böyle gözüne sokmadım. O yüzden öyle oldu. Aslında bu videoyu hadi izleyelim sonra söyleyeyim, tamam mı? Dışarıda beni gördüğünüz zaman Çinli, made in China diyordunuz ya, takmıyordum o kadar. Ama şimdi koronavirüs çıktı ya, çok üzülüyorum. Çünkü koronavirüs diyorsunuz. Genç kadın sosyal medyada böyle isyan etti. Koronavirüs diyorsunuz. Çok üzülüyorum ya. Lütfen öyle yapmayın. Çünkü her Çinliye benzeyen Çinli değil ve her Çinli de o koronavirüsü taşımıyor. Çin'deki koronavirüs salgını Türkiye'ye de endişe saldı. Hal böyle olunca Türkiye'de yaşayan çekik gözlüler de pek rahat edemez oldu. Onlardan biri de işte bu genç kadın. Ve ben Türkiye'de yaşamıyorum. Ama onun için de ben suçluyum çünkü Türkçe konuştum. Arkadaşlar ben sizinle derdimi paylaşmak istiyorum. Kendisi pek dertli. Çünkü onu görenler sadece çekik gözlü olduğu için şüpheyle yaklaşıyor. Hatta koronavirüs dedikodusu yapıyor. Koronavirüs diyorsunuz. Çok üzülüyorum ya. Lütfen öyle yapmayın. Çünkü her Çinliye benzeyen Çinli değil ve her Çinli de o koronavirüsü taşımıyor. Genç kadının tek isteği çevredekilerin daha duyarlı davranması. Her Çinli de o koronavirüsü taşımıyor. Ay sinir oldum kendime. Bir dakika anlatacağım şimdi. Bu videoyu hiçbir şekilde başka birileri paylaşacak diye düşünmemiştim ve şöyle oldu, tamam mı? Ben öncelikle söyleyeyim, Türkiye'de yaşamıyorum, Almanya'da yaşıyorum. Ama Almanya'da da Türkler çok. Ve çok oldu böyle bana koronavirüs diyenler ve onların çoğu da Türk olduğunu biliyorum. Çünkü Türkçe konuşuyorlardı, ben anlıyordum. Ve ben mesela bir kere süpermarkete gitmiştim, Aldi'ye gitmiştim. Orada da Türkler geçti böyle yanımdan. Sonra bak Çinli koronavirüs, korona diye bağırdı, tamam mı? Bana bakarak böyle yaptı. Ama ben tabii ki hiçbir şey demedim ama birazcık üzüldüm. Çünkü yani bu yaptığı birazcık racist, ırkçılık. O yüzden birazcık üzüldüm bunun için. İnsanların birazcık cahilliğinden, böyle birazcık hiçbir şey bilmeden öyle hemen atlayıp konuşmasına. O yüzden ben hemen geldim TikTok'a, böyle kamerayı açtım, böyle çok doldum
dolmuştum. O yüzden onu söylemek istedim. Ve o videoda dedim ki önceden mesela Made in China falan Çinli deyince o kadar da kızmıyordum. O zaman Türkiye'de yaşıyordum. Evet, o zaman Türkiye'deki Türkler öyle diyorlardı gerçekten bana. Herkes öyle diyordu. Ama ben o kadar da kızmıyordum. Yani çünkü Kırgızistanlı olduğumu biliyorum. Kırgızistanlıyım ve yani bilmiyorlar ne yazık diyordum. Bilgisizlikten böyle oluyor diye birazcık daha tolerant yaklaştırdım. Ama korona çıktıktan sonra böyle demeye başladı. Bana korona diyorlardı ya. O zaman birazcık üzüldüm. Ve TikTok'ta zaten 20.000 böyle takipçim vardı. Şimdilik tam hatırlamıyorum. Ama böyle çok azdı yani. Sadece o takipçilerim benim Kırgızistanlı olduğumu biliyorlardı. Ve onun için böyle demek istedim yani. Onlara sadece derdimi paylaşmak istedim böyle falan diye. Mal gibi. Of ya. Çok büyük kitleye hitap edilmedi. O yüzden birazcık yanlış anlaşıldı, böyle yapmacık konuşuyor falan diye. Ama benim böyle normal konuştuğum böyle, ne yapayım ki? Öyle. Ve şimdi yorumlara bakalım hadi. 1700 yorum gelmiş. İlk yorum. Neden Doğu Türkistanlı kardeşimizin de isyanlarını paylaşmıyorsunuz? Ha, bu haberleriymiş. Yani diyor değil mi? Bu Çinlinin isyanını paylaşmışsınız da Doğu Türkistanlıları paylaşmıyorsunuz diye haberlere kızmış. Ama ben Çinli değilim. Tamam. Neyse. Bir tek bana mı mimikleri itici geldi? Aslında bana da itici geldi. Gıcık konuşmuşsun orada alay eder gibi. Neyi alay ediyorum ya? Anlamadım. Zıkkımın kökü alay edercesine bir de diye değilsin. Batsın senin. Ay var ya, o dediğim için ben de çok böyle kendimden nefret ettim. Niye öyle dedim ya? Bilmiyorum. Aslında böyle video çekiyordum, tamam mı? Sonra en sonunda yapmak istedim böyle. Gelip kapatırsın ya videoyu. Kapatırken de böyle boş kalmasın diye. Çünkü sadece arkadaşlarım izleyecek diye düşünmüştüm. Anasını satayım. Uygur Türklerine yaptıklarınızı unutmuyoruz. Ben de unutmuyorum. Çinliysen defol, değilsen parazit yapma. Değilim ya. Demek ki bana parazit yapma diyoruz. Şimdi bak alınıyorum. Bu ne lan, ağzına vurasım geldi, sinirlerim bozdu, pislik. Gerçekten ben de ağzıma vurasım geldi. Nasıl konuşmuşum mal gibi. Ruh hastası. Niye ruh hastası oluyorum? Ben buna Çinli değil de alaycı ve göz hareketlerine uyuz oldum. Gerçekten anlamıyorum. Nerede ben alay ediyorum ya? Üzülmüşüm, derdimi anlatıyorum. Ya tabii ki birazcık dediğim gerçekten kötü olmuş ama evet, hak veriyorum, birazcık yanlış anlaşılmaya açık bir video olmuş gerçekten. Kadın sakat mı beyler? Ben de sana sinir oldum. Gerizekalı. Ay gerçekten var ya, bu dediğime gerçekten pişman oldum. Ama ne bileyim ya, ben burada herkese paylaşılacağını bu videonun. Siz de mesela arkadaşlarınıza böyle mal videolar atmaz mısınız? Ben de böyle atıyorum. Neyse. Bak lan, mimiklerine ne taktınız? Türk değil ki, samimi Türkçe konuşsun. Kendi dil mimiklerini dile uyguluyor. Aynen, bak ben Kırgızca öyle konuşurum. O yüzden Türkçe konuşurken size farklı gelebilir. Çünkü sizin böyle vurgularınız, siz konuştuğunuzda ses tonlarınızın yükselip aşağı olmaları çok farklı. Abi gerizekalı mısınız? Kadın uzatıyor çünkü her dilde farklı bir telaffuz var. Siz bir Japoncayı ve İngilizceyi normal Türkçe gibi söylüyorsunuz. Onlara da aynı şekilde alay gibi geliyor. Çok boş yapmışsınız. Aynen ya, gerçekten bak. Siz de başka dilde konuşsanız benim gibi aksanlı konuşursunuz ve Kırgızca mesela konuşsanız bile bana da yapmacık gelir. Ama ben yapmacık olmadığını anlarım. Düşünüyorum ki yabancı dili öğreniyor. O yüzden böyle konuşuyor derim. Yani yapmacık konuşmuş demeyeceğim. Köpek, Türkiye'de ne işin var senin demiş. Ay köpekleri severim.
İlk bu yorumları gördüğüm zaman birazcık motivasyonum kırılmıştı. Nasıl derler bunu bana falan diye. Ama artık şu an çok da üzülmüyorum onlara. Yani ne düşünseler düşünsünler. Zaten beni herkes beğenmek zorunda değil. Herkes beni doğru anlamak zorunda değil. Çünkü insanlar kendi kafalarında ne varsa onu anlar. Onu görür her yerde. Mesela hep kötü niyet, fesat varsa içinde bende de onu görür. Düşünür ki prim yapıyor, bunu yapıyor. İnsanlar duygusuyla oynuyor diye düşünecekler. O yüzden artık üzülmüyorum. Beni seven, beni gerçekten doğru anlayan insanlarım var benim. O yüzden size gerçekten bu konuda çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Ve bir sonraki video ne olsun? Ne çekeyim?